Bugün dünyada her saniye trilyonlarca dolar el değiştiriyor. Peki ama neden dolar? Neden Japon yeni, euro ya da başka bir para birimi değil? Dolar nasıl oldu da dünyanın rezerv parası haline geldi? Cevaplar savaşlarla, krizlerle ve diplomasiyle örülü bir yolculukta saklı. Öncelikle soruya net bir cevap verelim. Rezerv para ne demek? Rezerv para, merkez bankalarının ve büyük finans kuruluşlarının döviz rezervlerini tuttuğu, uluslararası ticarette kullanılan, güvenilir kabul edilen para birimidir. Bugün bu rolü büyük oranda Amerikan doları oynuyor. Ama her zaman bu böyle değildi. 1800'lerde dünya ticaretine İngiltere hükmediyordu. Sanayi devriminin lokomotifi, küresel deniz ticaretinin hakimi olan bu ada ülkesi İngiliz sterlini dünyanın rezerv parası haline getirmişti. Sterlin altına bağlıydı, yani karşılığı altındı. Bu sistem altın standardı olarak biliniyordu. Güven temelliydi ama dünya iki büyük savaşla sarsıldığında bu düzen çatırdamaya başladı. Birinci Dünya Savaşı'nın öncesinde hemen her yerde hükümetler kağıt para basımını tek haline getirdi ve çoğu bu yetkiyi Merkez Bankası'na verdi. Basılan kağıt paraların altın karşılığı vardı. Bu karşılığı bulundurmakla kağıt parayı getirene o karşılığın ödemesi sözü verilmiş oluyordu. Bu dönemde İngiliz sterlini altına bağlı ilk para olmasını sağladığı avantajın yanı sıra İngiliz ekonomisinin dünya ticaretindeki ağırlığı yeri itibariyle de dünyanın en itibarlı parası olmaya devam etti. Birinci Dünya Savaşı ile birlikte merkez bankalarına yönelik altın talebi artınca altın karşılığı meselesi rafa kaldırıldı ve kağıt para yalnızca yasal bir zorunluluğa dayalı olarak kullanılır oldu. Savaştan sonra karşılık meselesi yeniden oturtulmaya çalışsa da gerçekleştirilemedi. İngiltere sterlinin altın karşılığını tutmakta uzun süre direndiyse de başarılı olamadı. Bu dönemde parasını altına bağlı olarak tutmaya devam edilen tek ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu. Bu nedenle de dolar sterlin yerini aldı ve yavaş yavaş dünya parası konumuna yükseldi. 1944 yılı 2. Dünya Savaşı'nın sonuna yaklaşırken Amerika Birleşik Devletleri liderliğinde 44 ülke Bretton Woods adlı küçük bir kasabada toplandı. Burada yeni bir küresel ekonomik sistem kuruldu. Dünya sabit kur rejimine geçti. Ülkeler para birimlerini dolara, dolar ise altına sabitlenecekti. Bir ons altın 35 dolar alacaktı. Böylece dolar dolaylı olarak tüm dünya paralarının dayandığı bir temel oldu. Savaşın galibi Amerika, dünyada ekonomik anlamda da öne çıktı. Dünya sanayisi yıkılmışken Amerika Birleşik Devletleri üretim merkeziydi. Avrupa yeniden inşa edilirken Amerikan dolarıyla finanse edildi. İşte Marshall Planı, Dünya Bankası ve IMF gibi kurumlar bu yeni dolar düzenine hizmet etti. Ancak işler sonsuza kadar planlandığı gibi gitmedi. 1960'ların sonuna doğru Amerika ekonomisi zorlanmaya başladı. Vietnam Savaşı, sosyal harcamalar, bütçe açıkları bu tarz problemler ortaya çıktı. Fransa başta olmak üzere bazı ülkeler dolar karşılığı altını istemeye başladı. Ve 1971'de Başkan Richard Nixon tarihi bir açıklama yaptı. Amerikan dolarının altına dönüştürülmesini geçici olarak askıya alıyorum dedi ama asla bu geçici bir şey değildi, kalıcıydı. Nixon sonrasında dolar artık altına değil, güvenle destekleniyordu, güvene bağlıydı. Ama bu güven nasıl sağlandı? 1973'te Amerika Birleşik Devletleri ile Suudi Arabistan arasında tarihi bir anlaşma yapıldı. Petrol yalnızca Amerikan doları ile satılacaktı. Bu sistem kısa sürede diğer OPEC ülkelerine yayıldı. Sonuç enerji ihtiyacı olan tüm ülkeler dolar tutmak zorundaydı. Peki bugün dolar neden rezerv para? Çünkü Amerikan ekonomisi, finans sistemi, tahvil piyasası ve siyasi gücü hala devasa boyutta. Kriz anlarında yatırımcılar güven limanı olarak Amerikan dolarına koşuyor. Çin'in yuanı, Avrupa'nın eurosu, dijital paralar bunlar doların tahtını sallamak istiyorlar. Ama henüz hiçbiri küresel sistemde dolara rakip olacak kadar güçlü bir hale gelmedi. Bu kadar güçlü bir alternatif yaratamadı. Ancak dünya değişiyor. Belki bir gün yeni bir para, yeni bir güç ortaya çıkabilir. Dolar sadece bir para birimi değil, gücün, güvenin ve sistemin sembolü şu anda. Ama tarihte hiçbir güç sonsuza dek sürmedi. Sizce doların hakimiyeti ne kadar daha sürecek? Yorumlarda buluşalım arkadaşlar.